...1839 yılının bir Temmuz sabahındayız. Mevsim yaz. Sabah erkenden yatağından kalkıyor ve evini terk ediyor. 11 yaşında bir çocuk. Evden kaçmasının nedeni aşık olduğu kuzeni Caroline. Kuzeni Caroline bir arkadaşıyla sohbet sırasında onun bir kolyesini görüyor ve çok beğeniyor. Nereden geldi bu kolye? Batı Hint adalarından. Ah keşke benim de olsa. Çocuk bunu duyuyor ve kararlı. Aşık olduğu kuzenine Batı Hint adalarına gidip o mercan kolyeden bir tane alıp gelecek. Bu nedenle evden kaçıyor, limana doğru koşuyor. Bir gemide müç olarak iş bulup Batı Hint adalarına gidecek. Annesi oğlunu yatağında göremeyince ve evin etrafında da bulamayınca feryat figan ediyor. Babasına gidiyor haber. Babası öğreniyor ki oğlu bir gemiyle kenti terk etti. Bir at arabasına binip geminin birkaç saat sonra uğrayacağı limana gidiyor babası ve oğlunu gemiden alıp eve geri getiriyor. Annesi gözyaşları içinde. Oğlum bunu bana neden yaptın? Annesi çok üzülüyor. O üzgün annesini görünce dayanamıyor, şu sözü veriyor. Anneciğim söz. Bundan sonra sadece hayallerimde yolculuğa çıkacağım. Çocuk iyi bir eğitim alsın diye Paris'e gönderiliyor. Hukuk eğitimi alıyor. Fakat Victor Hugo ile tanışıyor. Alexander Dumas ile edebiyatçılarla tanışıyor. Ve 1863 yılında ilk kitabını çıkarıyor. Balonla 5 hafta. Bir yıl sonra dünyanın merkezine seyahat. Ve bir yıl sonra onun ardından 3. kitabı. Ay'a yolculuk. Annesine verdiği sözü tutuyor çocuk. Sadece hayallerinde yolculuk yapıyor. Jules Verne, ünlü Fransız yazar Jules Verne'dir o çocuk. Ve Jules Verne 1883 yılında öyle bir kitap kalem alıyor ki yine hayalinde yaptığı bir yolculuğu anlatıyor. Annesine verdiği sözü tutuyor. Kitabın adı İnatçı Kervan Ağa. Kitap mal almak için deniz yoluyla İstanbul'a gelen 2 Rotterdamlı tüccarın öyküsü. Evet, İstanbul'da başlıyor. İstanbul'a geliyorlar. Tophaneden mallar alıp gemiye yüklüyor 2 Hollandalı tüccar. Yemek yiyecekler. Fakat İstanbul'daki bütün lokantalar kapalı. Neden? Çünkü aylardan Ramazan. Eyvah diyor 2 Hollandalı tüccar, aç kaldık, ne yapacağız? Biri diyor ki ötekine, ya burada Kervan Ağa diye bir Türk tüccar var. O dilimizi, Flemenkçeyi biliyor. Onu bulalım, bize yemek ısmarlasın. Bir bakıyorlar, o yollarda tabii Tophane küçük bir yer ve bütün tüccarlar orada. Kervan Ağa sandala binecek. Kervan Ağa, o da görüyor dostlarını. Hollandalı dostlarım, kucaklıyor onları ve diyor ki, dostlarım, Ramazan ayındayız, ben iftarlıyım, oruçluyum, evim karşıda, Üsküdar'da. Birazdan ezan okunacak. Sandala binip evime gidiyordum. Lütfen beni kırmayın. Akşam yemeği bendesiniz. Lütfen bizim geleneğimiz gereği iftar sofrası herkese açıktır. Lütfen benimle gelin. Zaten 2 Hollandalı'nın beklediği bu. Tam sandala binecekler. Saray askerleri geliyor. Durun. Ne var? Karşıya geçiş parayla Kervan Ağa. Sarayın yeni emri. Adam başı 10 para veren karşıya geçer. Vermesem geçemezsin. Böyle şey mi olur? İnsan evine gitmek için para verir mi? Sarayın emri. Verirsin, veremezsin, tartışma çıkıyor. 2 Hollandalı anlayamıyor. Belli ama tatsız bir durum var. Biz gidelim. Hayır diyor Kervan Ağa. Size yemek sözüm var. Dönüyor askerlere. Karşıya geçiyorum. Size de 10 parayı vermiyorum. Git bakalım nasıl gideceksin. Görürsünüz. At arabasını getirtiyor. Biniyor at arabasına Kervan Ağa. 2 Hollandalı misafirle beraber atlar kamçılanıyor. Beşiktaş'tan yola çıkıyorlar. Tık 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 tık. Varna, Odessa, Kırım, Batum, Trabzon, Samsun. 1,5 aylık bir yolculuğun sonunda Üsküdar'da duruyorlar. Akşam yemeği hazır. Sözümüzden dönmeyiz. Ertesi sabah 2 Hollandalı tüccar karşıya geçmek istiyor. Peki diyor Kervan Ağa. Siz geçin, beni bekleyin.
Onar para verip Üsküdar'dan iki Hollandalı tüccar karşıya geçiyor. Merakla bekliyorlar. Bu İstanbul'da duyuluyor. İnatçı kerabana nasıl geçecek para vermeden Üsküdar'dan İstanbul'un Avrupa yakasına? Herkes boğazda. Bir bakıyorsunuz o gün Üsküdar'dan karşıya bir ip gerili. İpin üstünde bir cambaz yürümekte ve aynı zamanda bir el arabası sürüyor. El arabasının içinde kerabana oturmuş. İşte Jules Verne İnatçı Kervan Ağa adlı romanında Kervan Ağa'yı bir cambazın sayesinde ip üstünden boğazdan geçirmiştir. Yani Jules Verne'in anlatmıştım size, anımsayacaksınız. Aya Seyahat kitabında Ramazan ayı geçer ama bizzat Ramazan ayını konu alan böylesine güzel bir eseri vardır. Sahi bu Ramazan ayında kültürümüzü, Ramazan kültürümüzü bütün dünyaya tanıtmak için şu ayda bir gün neden Jules Verne üzerine, onun İnatçı Kervan Ağa romanı adlı üzerine sunumlar olmasın, bütün dünyaya bu anlatılmasın? Neden? Ramazan bütün dünyayı etkileyen bir kültür ayıdır. Büyük bir medeniyettir. Sanatta apayrı bir yeri vardır. Jules Verne'e kadar gider. Onun hayallerinde yaptığı yolculuklara kadar uzanır Ramazan ayı. Mahya Işıkları'nın sonuna geldik. Yarın yeniden birlikte olalım. Sürçülisan ettiysek affola.